Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle sadece 5 tane motiften oluşan bir günde yapabileceğiniz çok pratik bir çanta yapılışını paylaşacağım. Evet, doğru duydunuz, sadece 5 tane motiften oluşuyor. Bakın burada 1, 2, 3 tane altıgen motif, 2 tane de kare motif, hepsi bu kadar. Dediğim gibi kısa sürede yapabileceğimiz bir çanta oldu. İplerinden videonun başlangıç esnasında bahsediyor olacağım. O yüzden şimdi tekrardan bahsetmek istemiyorum. Boyut olarak çok güzel bir çanta oldu. Ne çok büyük ne de çok küçük bir çanta oldu. Orta boyutta bir çanta. Dilerseniz motiflerinizdeki sıra sayısını arttırma yaparak, ama altıgen motiflerinizi arttırma yapıyorsanız aynı şekilde aynı orantıda kare motiflerinizde de sıra sayısında arttırma yapmanız gerekiyor. Çünkü bir bütün halinde oluşuyor çantamız. 2 tane askı tipi kullandım. Bir tanesi bu şekilde kısa askı, bir tane de yandan kullanım için uzun askımız var. Dilerseniz bunu bu şekilde askılama yapmadan direkt şuraya bir tane çıt çıt takıp bakın şu şekilde yarım portföy olarak da kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Gayet güzel gözüküyor. Her türlü kullanımı kolay bir çanta oldu. Şu an için astarlama yapmadım ama daha sonrasında astarlama yaparak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü çantanın yapısı gereği içerisine bir şeyler koyduğumuzda aşağıya doğru esneme yapmasını istemiyorsak astarlama yaparak kullanabiliriz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu projede Reinatura Shiny Cotton kullanacağım. İpimi saturdiobi.com'dan temin ettim. Dilerseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de linke tıklayarak kendinize uygun rengi tercih edip çok güzel çantalar yapabilirsiniz. Şimdi kısaca ipimden bahsetmek istiyorum. %70 pamuk, %25 polyester ve %5 diğer şeklinde. Ağırlığı 250 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda ve 2 milim kalınlığında. 2 ve 4 milim tığ ve şiş numarası için uygundur diyor. Biz bu çantamızı tığ kullanarak yapacağız. 4 milim tığ kullanıyor olacağım. Şu şekilde bakın, kalınlığını da sizlere göstermek istiyorum. Hem kalınlığını hem de dokusunu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ipimiz ile başlangıcımızı yapıyor olacağız. Şimdi ben 2 tane altıgen motifimi, bir tane de kare motifimi çalıştım geldim. Hem sayıları belirleyebilmek açısından hem de modeli doğru bir şekilde çıkartabilmek açısından bu şekilde belli parçalarımın ön çalışmasını yapıyorum. Devamında beraber ilerliyoruz. Başta da söylediğim gibi çantamız 5 tane motiften oluşuyor. Yani 3 tane altıgen motife ihtiyacımız var. 2 tanesini yaptım. Bir tanesinin başlangıcını beraber yapıyor olacağız. Bir tane de kare motifimi çalıştım. İkinci kare motifimi de sizlerle beraber yaparak çantamızı birleştirme işlemine geçeceğiz. Şimdi şöyle parçalarımı kenarıya alıyorum. İpimizi elimize aldık. Parmağıma doluyorum hemen. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. 2 seferde döndürdüm. Tığım ucuna ipimi takıp içerisinden geçirip bir tane halka yapıyorum. Buna sihirli halka diyoruz. Siz farklı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Nasıl yaptığımızın bir önemi yok. Burada önemli olan sihirli halkayı oluşturabilmek. Devamında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçirip 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine dönüyorum. 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burada önemli olan bizim bu bir zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz boşluk kısımları. Bakın 2 tane boşluk yaptık. Şu an 3. boşluğum için bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Halkanın içerisine dönüp bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan halkanın içerisine dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde 6 tane boşluk olana kadar devam ediyorum. Son bir tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde saydığımızda 1,
2, 3, 4, 5, 6. boşluğum için son bir tane zincirimi çektim. İpimi şöyle arka kısmına çekiyorum. Halkamızı kapatıyoruz ipimizi çekerek. Daha sonrasında herhangi bir yerden örgümüzün arka kısmından tığımızı geçiriyoruz. İpimizi arka kısımda düğümleme yapıyoruz ki daha sonrasında orta boşluk kısmında genişleme olmasın, açılma olmasın diye. İpimi düğümledim hemen arka kısmına. Tekrardan ilmeğimi tığıma takıyorum. Burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı tamamladım. Ve sıra sonunda 6 tane boşluğa ulaşmış oldum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen zincir çekerek başlangıç yaptığım noktaya tekrardan aynı boşluğun içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane yan yana ikili trabzan yapmış olarak kabul ediyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan bakın altta bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Altta yaptığımız gibi üstte de bir zincir çekerek kenar kısımlarımızı devam ettiriyor olacağız. Daha sonra tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın burada yan yana 2 tane ikili trabzanımız var. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Alttaki 2 tane ikili trabzanın tepesine de 2 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. İkinci sıramızda da tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle baktığımızda bakın burası bizim bir tane kenarımız oluyor. Bir kenarımız oluyor. Saydığımda alttaki 2 tane ikili trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yaptım. Birer tane de boşluğa yaptığım için bir kenarda ikinci sıramızda 4 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Bir tane zincirimi çekmiştim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Tekrar aynı boşluğa dönüyorum. Az önce de söylediğim gibi burası bizim kenar kısmımız. O yüzden bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan yaparak dönüşümü sağlıyorum diğer kenara. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden bakın. Şöyle dip noktada kalıyor ya, o yüzden bu noktayı atlamayalım. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Alttaki 2 tane ikili trabzanın tepesine yine 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın yine kenarda 4 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Bir tane ikili trabzanımı yaptım boşluk kısmına. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devamında boşluk kısmına geldiğimde de bir tane ikili trabzan yaparak bu kenar içinde 4 tane yan yana ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devamında aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi son kenar kısmında da 4 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Burada son ikili trabzanımı yaparak başlangıç noktama kadar gelmiş oldum. Şimdi direkt birinci ikili trabzanın tepesinden başlangıç yaptığım için 3 tane zincir çekerek bu kenarda 3 tane ikili trabzanım vardı. Şimdi son bir tane ikili trabzan daha yaparak 4 tane ikili trabzana ulaşmış olduk bir kenar için. Burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp ikinci sıramı kapatıyorum. 1, 2,
3 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde kenar kısmımı tamamlamış oldum aslında ama eksiğimiz var çünkü 3 zincir çektiğim noktadan başlamış oldum ve bu şekilde 4 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki kenarımızı dönüşte tamamlıyor olacağız. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Bizim bir alt sırada 4 tane ikili trabzana ulaşmıştık ya bir kenar için. Burada da yine alttaki 4 tane ikili trabzanımızın tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyor olmamız gerekiyor. 3. sıramızda da yaptıktan sonra tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Orta kenar boşluk kısmından da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde saydığımda kenar kısmında 2, 4, 6 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz 3. sıramızda. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devamındaki 3 tane ikili trabzanın tepesine de 3 tane ikili trabzan yaparak alttaki 4 tane ikili trabzanın tepesine yapmış oluyoruz. Ve başlangıçtaki kenar kısmımızda ve sondaki kenar kısmına da birer tane ikili trabzan yaparak arttırma yaptığımız için toplamda bir kenar için yine 6 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Saydığımızda bir zincir çekiyorum. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devamında hep aynı şekilde ilerleyip sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son kenar kısmımda da 6 tane ikili trabzana ulaştım. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şimdi başlangıçta bahsetmiştim ya 4 tane ikili trabzanımız var. Sonda tamamlıyor olacağız diye. Şimdi bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada benim bir tane ikili trabzanım boşta kalıyor. Onun tepesinden de tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp 3. sıramı kapattım. Sıra sonunda son kenar kısmımda saydığımda 2, 4, 6 tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekerek 4. sıramın başlangıcını yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim başlangıç noktamız olduğunda 5 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Burada da hemen başlangıçta 3 zincir çekerek dönüş sağladığımızda zinciri yaptığımız boşluğa değil hemen yanındaki dibindeki ikili trabzanın tepesine batarak başlangıç yapıyoruz. O yüzden her seferinde sayımı söylüyorum ki yanlışlıkla eksiltme ya da arttırma yaparsanız bir kenar ölçünüz farklı olacağı için modeliniz düzgün olmayacaktır. O yüzden hep aynı şekilde ilerlemeye dikkat edelim. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkinci kenar için başlangıcımızı yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devamında burada kenar boşluk kısmına kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum.
Son ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki kenar boşluk kısmına da bir tane ikili trabzan yaparak bir kenarı tamamlamış oldum. Ve saydığımızda altta 6 tane ikili trabzan ulaşmıştık ya. Üst sırada 2 tane arttırma yaptığımız için 3, 6, 7, 8 tane ikili trabzana ulaşmış olduk bir kenar için. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hep aynı şekilde modelime sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi son kenar kısmımı tamamladım. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devamında bizim ilk kenar kısmımız hani eksik olduğu için 5 tane ikili trabzana ulaşmıştık ya. Bir tane ikili trabzanı yaptım ve devamında da 2 tane ikili trabzanım var. Bakın burada boşlukta duruyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptım. Devamında saydığımda 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzana ulaşmış olduk sıra sonunda. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. 4. sıramızı tamamlamış olduk. Devamında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın bu dibindeki noktaya değil de yanındaki birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve boşluk kısmına kadar devam ediyorum. Boşluk kısmına da bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Saydığımda 3, 6 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Ve sıra sonunda yine aynı şekilde bu kenar kısmımızı tamamlıyor olacağız. Şimdi 2, 4, 5. sıramızın başlangıcını yaptık beraber. Kaç sıradan oluşuyor bir tane parçamız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıradan oluşuyor. 7 sırada yaparak bir tane motifimizi tamamlıyor olacağız. Şimdi biz 5. sıramızın başlangıcını yaptık. 5. sıramı tamamlayıp geleyim. 6 ve 7. sıramda dahil olmak üzere tamamlayıp geliyorum. Hep aynı şekilde ilerleyeceğim çünkü. Hatta sıra sonunda saydığımda bakın bir kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ikili trabzana ulaşarak 7. sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi 7. sıramın sonuna kadar geldim. Son ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. 3. zincir 3 zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirim içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek sıramı kapatmış oldum. 1 2 tane zincir çekip burada artık ipimizi kesiyoruz. 7. sıramızda altıgen motifimizi tamamlamış olduk. İpimi kestikten sonra aynı noktadan tığımı geçirip ipimi arka kısma çekiyorum hemen. Ve daha sonrasında arkada yok ediyoruz. Bakın bu şekilde 3 tane altıgen parçamızı yapıyoruz. Daha sonrasında da 2 tane kare motifimizden bahsetmiştim. Şimdi beraber kare motifimizin başlangıcını yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. 2 kez döndüm. Tığım ucuna ipimi takıp çekerek sihirli halkamı oluşturdum. Aynı başlangıçta bahsettiğim gibi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa döndüm. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk yan yana. Şimdi altıgen motifimizde birinci sırada ikişerli ikili trabzanlar yapmıştık. Ama bu kare motifimizde ise 3 tane ikili trabzan yaparak 4 tane kenar kısmını oluşturuyor olacağız. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ettim. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2
3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 tane zincirimi çektim. Burası bizim son boşluğumuz için çekmiş olduğumuz zincirimiz. Öncelikle ipimizi arkaya çekip halkamızı kapatıyoruz. Şöyle sıkı bir şekilde çekerek kapatıyorum. Daha sonrasında herhangi bir yerden arka kısımda tığımızı geçirip ipimizi düğümlüyoruz ki devamında orta boşluk kısmında büyümeler olmasın diye şöyle düğümledim konuşurken bir yandan. İyice sıkıyorum ipimi. İlmeğimi tığıma takıyorum. Ve 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıp sıramı kapatıyorum. Ve saydığımda bakın 1, 2, 3, 4 tane boşluğa ulaşmış oluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadaki boşluğun içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle bir tane ikili trabzan kabul ettiğimiz için 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına geldim. Boşluk kenar kısmına geldiğimde tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Öncelikle altıgen motifimizde ne yapmıştık? Birer tane ikili trabzan yapıyorduk boşluk kısmına, kenar boşluk kısmına. Kare motifimizde ise başlangıçta ne yaptık? Boşluk kısmına 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar boşluk kısmına 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta birinci sıramızda 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Tepesine yine 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Kenar boşluk kısmına geldiğimde ise 2 tane ikili trabzan yaparak tamamlamış oldum. Kenar kısmını saydığımda 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzana ulaşmış olduk bir kenar için. Ve devam ediyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar boşluk kısmına geldiğimizde ise 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı tamamlamış oldum. 3, 6, 7 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. 2 tane zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tekrardan tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2. Yandaki boşluğa atlıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan yapmış oldum. Kenar boşluk kısmına geldiğimde de 2 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı tamamlamış oluyorum. 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde başlangıçtaki birinci kenar kısmımı da tamamlamış oldum. 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzana ulaşmış olduk son kenar kısmı içinde. Şimdi 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen bakın birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan.
Ve yandaki ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar boşluk kısmına geldiğimde de bir tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Bu kenar kısmını sondaki ikili trabzanla tamamlıyor olacağız. Şimdi ikinci sıramda boşluk kısmına 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapmıştım. Üçüncü sıramızdan itibaren kenar boşluk kısmına bir tane ikili trabzan yapacağız. 2 tane değil, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı şekilde boşluk kısmına kadar olan tüm ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Son ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaptım ve boşluk kısmına da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kenarda saydığımızda 2 4 6 7 pardon 2 4 6 8 9 tane ikili trabzana ulaşmış olduk 3. sıramızda. 2 tane zincirimi çektim. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devamında yine aynı şekilde tüm ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, boşluk kısmına geldiğimde bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son boşluk kısmı bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan yaptım ve devamında 2 tane ikili trabzanım var. Birincinin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğim içerisinden ilmek yürütme yaparak sıramı kapatmış oldum. Ve saydığımızda bakın birinci kenar kısmı için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzana ulaşmış olduk sıra sonunda. Ve bu şekilde 3. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 4. sıramızın başlangıcını beraber yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın zincir çekerek başladığım noktadan değil de birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Orta boşluk kısmımıza kadar. Son ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum ve kenar kısmına geldiğimde de bir tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp aynı boşluğa tekrar dönerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç kenar kısmında saydığımda 3, 6, 7 tane ikili trabzan ulaştım. Buradaki bir ikili trabzanımız da diğer kenar kısmı için geçerli. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak boşluk kısmına kadar devam ediyorum. Son ikili trabzan tepesinde bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluk kısmına geldiğimde bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şöyle ilmeğimi bırakıp saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. 3. sıramızda bir kenarda 11 tane ikili trabzan yaptık ve devamında aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edip 4. sıramı tamamlayacağım. Bir kare motifimiz saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar kısmı 5 tane sıradan oluşuyor. Şimdi 4. sıramı bu şekilde tamamlayıp geleyim. 5. sıramın başlangıcı da aynı şekilde yapıp sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi 5. sıramın sonundayım. Son ikili trabzanın tepesi bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum artık. 2 tane zincirimi çektim ve burada ipimi keserek tamamlıyorum. Şöyle ipimi de arka kısmına çekiyoruz. Bu şekilde 2 tane kare motif yapıyoruz. 3 tane de altıgen motif çalışıyoruz. Şöyle göstereceğim. Şimdi ölçülerimden bahsetmek istiyorum kısaca. Belki farklı bir ip kullandığınızda birebir aynı olmayabilir sayılarımız. Şu şekilde ölçtüğümde bakın birden başlıyor metrem bu arada. Şu şekilde ölçtüğümde 12 santim. Altıgen motifimi ölçtüğümde ise
18 santim uzunluğunda. Dediğim gibi 3 tane altıgen motif, 2 tane kare motif yaptıktan sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra beraber bir yerleştirme yapalım istiyorum. Tam anlamıyla görebilmeniz için. Bir tane şöyle ters taraflarını koyayım öncelikle, hatta evet ters tarafını koyuyoruz. Bir tane altıgen motifimi koydum. Üstüne hemen eşit gelecek şekilde bir tane daha altıgen motifimi yerleştiriyorum. Devamında şu alt kısmına bir tane altıgen motifim kaldı elimde. Bu şekilde ikiye katlayıp yerleştiriyorum. Bakın şuradaki kenar kısmı birbirine eşit geliyor ve ikiye katlayıp yerleştiriyoruz. Burası bizim aslında çantamızın taban kısmı gibi düşünelim. İki tane kare motifimiz vardı. Kare motiflerimizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Üçgen şekilde olacak şekilde. Daha sonrasında bakın buradaki boşluğa şöyle bir yerleştirme yapıyoruz. Yine aynı şekilde diğer motifimi de kare şeklinde katladım. Ve yine aynı şekilde diğer tarafa bir yerleştirme yaptım. Şimdi bu kısmı birleştiriyoruz. Daha sonrasında buradaki kısımları birleştiriyoruz. Ve yine aynı şekilde diğer tarafa doğru dönerek birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra hemen şuradan bakın öncelikle altıgen motiflerimizi dikerek birleştirelim isterseniz. Hemen üstteki ile alttaki motifimi birleştirme yapacağım. İpimi iğneme geçirdim. Birinci boşluk vardı ya, kenar kısımlarda boşluk yapmıştık. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Boşluğun üst dalından iğnemi geçirdim. İpimi şöyle çektim. Karşılık gelen diğer altıgen motifimi, üstteki motifimin de üst kısmındaki daldan iğnemi geçiriyorum. Tekrardan karşılık gelen ikili trabzanın üst dalından iğnemi geçirdim. Alttaki altıgen motifimden de yine aynı şekilde iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde yerleştirme işlemimizi yaptıktan sonra karşılıklı bir dikme işlemi yapıyoruz. Sadece şurada kalmışım. Sadece kenar kısımlarında aslında dikme işlemi yapacağız. Kenar kısımlarında yapıyoruz. Diğer türlü ilerleme yapmayacağız. Yani buradaki kenar kısmından başlangıcımı yaptım ya. Buradaki bir zincir çekerek oluşturduğum kenar kısmına kadar bu şekilde her boşluktan iğnemi geçirip karşılıklı dikme işlemime devam ediyorum. Boşluk kısmına kadar dikme işlemimi tamamladım. Bakın ipim burada duruyor. Tekrar aynı boşluktan şöyle iğnemi iç kısma geçirerek sıramı tamamlamış oluyorum. Buradaki dikme işlemimizi tamamladıktan sonra hazır ipimiz buradayken buradaki kare motifle birleştirmemizi yapalım. Şu şekilde açarak da birleştirme yapabiliriz. Sizin aklınız karışmasın diye ben düz bir şekilde tuttum. Hemen şöyle yine aynı şekilde kare motifimi de açıyorum. Buradan dilerseniz bu kenar kısmına doğru ya da buradaki kenar kısmına doğru ilerleme yapabilirsiniz. Hemen şöyle ipim buradayken direkt bakın ortadaki kenar boşluk kısmındaki bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan iğnemi geçirip başlangıcımı yapıyorum. Devamında hemen üst tarafa doğru birinci ikili trabzanların tepesinden iğnemi geçirip ipimi çekiyorum. Yine yandaki ikili trabzana atladım ve karşılık gelen noktadan da iğnemi geçiriyorum. Bakın bu şekilde aynı altıgen motiflerimizi birleştirme yaptığımız gibi çapraz bir şekilde dikme işlemimize devam ediyoruz. Şimdi üstteki kenar boşluk kısmına kadar dikme işlemimi tamamladım. İpimi arka kısmına çekiyorum. Arka kısmında artık düğümleme yapıp ipimizi keseceğiz. Daha sonrasında diğer alttaki kenar kısmımızı dikeceğiz. Hemen şöyle konuşurken bir yandan düğümleme işlemini yapıyorum. Ve devamında şöyle birkaç kez içinden geçirip ipimi yok ediyorum ve ipimi kestim. Şimdi şöyle düzelttiğimde bakın. Şuradaki kenar kısmımızı dikiyor olacağız devamında. Hemen yine şöyle orta kısmından bir başlangıç yapalım. Tam orta boşluktan iğnemi geçiriyorum ve kare motifimde de karşılık gelen boşluktan iğnemi geçiriyorum. Devamında yine düz bir şekilde dikmeye devam ediyorum karşılıklı. Burada da kenar kısmına kadar ilerlediğimde son boşluktan ipimi arkaya doğru geçirdim ve arka kısmında hemen az önceki yaptığımız gibi bir düğümleme yapıp ipimizi yok ederek keseceğiz. Daha sonrasında diğer motifimizin başlangıcını yapıyor olacağız. İpimi düğümledim. Hemen şöyle ara kısımlardan iğnemi geçiriyorum. Ve bu şekilde sabitlemiş oldum. Buradaki motifimizi şu şekilde içe kıvırıyoruz. Buradaki motifimizi de bu şekilde yarım bir şekilde kıvırıyoruz.
Şimdi beraber buradaki motifimizin başlangıcını yapacağız. Yine açık bir şekilde dikme işlemi yapacağız. Bu sefer orta kısmını dikmediğimiz için bir bütün halinde dikme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Yani iki kenarı da tek seferde dikerek sabitleyebiliriz. Üstteki kenar boşluk kısmından iğnemi geçiriyorum. Şöyle. Daha sonrasında karşılık gelen boşluktan da tam orta kısmındaki boşluktan da iğnemi geçirip devamında karşılıklı bir şekilde dikmeye devam ediyorum. Ta ki iki kenar sonuna kadar, yani şimdi böyle yerleştirdiğimde bakın bu noktaya kadar birleştiriyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Buradaki noktaya kadar birleştirme işlemi tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi bakın buradaki motifimi de sabitledikten sonra bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Hemen şöyle elimizi düzeltiyoruz. Hatta tüm birleştirme işlemimizi gerçekleştirmeden önce ütüleme işlemi de yapabilirsiniz. Daha güzel düz bir görüntü elde edebilmek için şu şekilde çevirdiğimde alttaki altıgen motifimi de kıvırıyorum. Ve çantamızın gövde kısmını aslında oluşturmuş olduk. Son bir parçamız kaldı. Arka kısmını çevirdim. Arka kısmını çevirdiğimde de bakın bu şekilde direkt öndeki altıgen motifimin üstüne bir yerleştirme yapıyorum. Yerleştirme yaptığımızda zaten hangi bölgelerden dikmemiz gerektiğimizi görebiliyoruz. Aynı önde yaptığımız gibi buradan bir başlangıç yapalım. Devamında böyle bir dikelim ve bu şekilde dikme işlemimizi tamamlayalım. Ya da buradan başlangıç yapıp bu şekilde dikme işlemimizi tamamlayıp buradan bir başlangıç yapıp bu şekilde dikme işlemimizi tamamlayabilirsiniz. Burada zaten aklınızı karıştıracak herhangi bir nokta yok. Çünkü direkt parçamızı yerleştirdiğimizde oturuyor. Şimdi bu şekilde tüm parçalarımı ben birleştirme işlemimi tamamlayıp geliyorum hemen. Tüm dikme işlemimi tamamladıktan sonra bakın elimde şu şekilde bir tane askım var. Bu askı uzun bir askı, aslında orta boyutta bir askı. Bir tane askıyı ikiye bölerek dikerek sabitleyeceğim. Çünkü benim şu kısma iki tane küçük askıya ihtiyacım var. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Tam eşit bir şekilde ortaladıktan sonra direkt bakın buradan kestim. Şöyle tuttuğumda bakın bu tarafta delikli kısımlar var. Diğer tarafta delikli kısımlar olmadığı için bu kısmı da hemen eşitleyip şu şekilde delikli kısımları yok ediyorum. Daha sonrasında şu şekilde bir yerleştirme yapıyorum. İsterseniz bunu bu şekilde üst kısımda dikebilirsiniz ya da şu şekilde iç kısımda da dikebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış bir şey. Ben bu şekilde üst kısımdan dikmeyi düşünüyorum. Direkt bakın boşluk kısımlarından bir yerleştirme yapıyorum. Şu şekilde saydığımda da 1, 2, 3, 4. sırama gelecek şekilde bir ayarlama yaptım. Hemen iğnemize uygun renkte ipimizi takıyoruz. Ve devamında ilk iç kısımdan dış kısma doğru bir boşluktan iğnemizi geçiriyoruz. Ve devam ediyorum. Şimdi ben buraya düz bir dikiş yapacağım. Dilerseniz bunu çapraz bir şekilde de dikebilirsiniz ama düz kare şeklinde dikerek sabitli olacağım. Bakın üste doğru ilerliyorum hemen. Şöyle boşluk bıraktım. Tekrardan dönüyorum. Bir kez daha üst kısma doğru çıkacağım. Tekrardan dikiş kısmına döndüm. Bakın bu şekilde. Devamında hemen şöyle yan tarafa doğru büyük bir boşluk bırakıyorum üst kısmında. Ve tekrardan şöyle dönüyorum. Üst kısmında parça parça gözüksün istemediğim için bu şekilde bir dönüş sağladım. Tekrardan başlangıç noktama döndüm bakın. Devamında şöyle döndüreceğim. Eşit gelecek şekilde dikmeye çalışalım yine. Bakın şöyle bir kez daha ilerliyorum. Tekrardan başlangıç noktama geldim. Bir kez daha. Şimdi karşılık gelen noktaya ilerleme yapacağız. Şöyle hemen karşı tarafta bakın direkt karşı tarafa geçiyorum. Küçük bir boşluğum kaldığı için buraya minik bir kez daha dikiyorum. Tamamen eşit bir şekilde dikmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde sabitlememi yapmış oldum bu kısma. Daha sonrasında ipimi keseceğim. Aynı şekilde buradaki askı kısmını da sabitleyeceğim. Arka tarafına da askı kısmını sabitleyip geliyorum hemen. Bakın bu şekilde askılarımı sabitledim geldim. Askıları sabitledikten sonra dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz çantanı.
çantanızı ya da benim gibi uzun bir askı da yapmak isterseniz, hani yan çanta olarak yandan takılabilen çanta için kullanmak isterseniz de uzun bir askı yapacağız beraber. 2 tane bu şekilde metal halkam var. Halkaya sabitleme yapacağım sonrasında. Hemen şöyle ipimi elime alıyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devamında istediğimiz boyuta ulaşana kadar zincir çekmeye devam ediyoruz. İstediğimiz boyutta zincirimizi çektikten sonra hemen bakın, birinci değil de ikinci zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi son zincirime de sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. İpime bir tane zincir çekip şöyle birazcık uzun bırakıp kesiyorum ki dikmek için ipimiz kalsın. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrardan iğnemizi ipimizi takalım. Halka kısmına sabitleme yapacağız. Halka zaten kilitli tak çıkar halinde olduğu için halkayı çantaya tak çıkar şeklinde sabitleme yapabiliriz. O yüzden halkaya örmüş olduğumuz bu parçamızı sabitleyeceğiz. İğneme takamadım bu arada. Şöyle taktım. Şu şekilde yapacağım. Bir kısmını böyle katlayıp orta kısmını halkayı yerleştirerek sabitlemeyi düşünüyorum. Şöyle hemen halkanın içerisinden parçamızı geçirdik. Bakın bu şekilde yerleştirdikten sonra karşılıklı bir şekilde dikme işlemini yapacağım. Şöyle şuradaki ipimi de iç kısma doğru bir yerleştirme yapıyorum hemen. İlk boşluklardan sık iğnelerin tepesinden şöyle, yani iğnemizi burada aslında geçirebildiğimiz her noktadan geçirip iyice sabitleme yapmamız gerekiyor. Çünkü askı kısmını sıkı bir şekilde sabitlemeliyiz ki daha sonrasında sıkıntı yaşamayalım. Daha sonrasında bakın karşı tarafa geçtim. Yine karşılıklı dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Başlangıç noktama kadar dönüşümü sağladım. Başlangıç noktamda da şu şekilde dikme işlemimi tamamlıyorum. Bir kez daha ipim arkaya geldiğinde arka kısmında bir düğümleme yapıyorum. Ve daha sonrasında şöyle iç kısımdan herhangi bir yerden iğnemi geçiriyorum ki ipim iç kısmında kalsın diye. Şöyle kestim. Bakın şurada küçük bir parçamız var. İç kısmını itmiş oldum. Onu da keselim. Bakın bu şekilde askı kısmını buraya sabitlemiş oldum. Aynı şekilde diğer kısmı da şu şekilde halkanın içerisine sabitleyip geliyorum hemen. Şimdi askının bakın iki kısmını da aynı şekilde sabitledikten sonra bakın bu şekilde askımızı çantanın gövde kısmına sabitliyor olacağız. Hemen şuradaki kenar kısmından şöyle karşılıklı diğer boşluk kısmından da geçirip sabitliyorum. Aynı şekilde bu taraftan da bir sabitleme yapıyorum. Böyle açtıktan sonra hemen şuradaki boşluk kısımlardan bakın bu şekilde takarak askı kısmımızı sabitlemiş olduk. Ve çantamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Dilerseniz bunu astarlama yapabilirsiniz. Ben astarlama yaparak kullanacağım. Daha sonrasında bir astarlama yapacağım. Çünkü bu şekilde kullandığımızda alta doğru sarkmalar olabiliyor. Ve şu kısma bir tane çıt çıt dikerseniz kullanım açısından daha kolay olacaktır. Bunu uzun askı olarak kullandığımızda şu şekilde yarım olarak da kullanabiliriz. Dilerseniz katlama yapıp buraya da bir çıt çıt dikerseniz bu şekilde dıştan sabitleme yaparak da kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde açık haliyle de kullanabilirsiniz. Gayet kolay, pratik bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.